Merhabalar. Bugün masamızda Bernette B37 modelimiz var. Bunun için bir eğitim videosu hazırlıyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Makinamızın içinden pedal çıkıyor. Bir de elektrik için kablo. Pedalları elektrik kablosunun yerine taktık ve burada açma kapama düğmemiz var. Şartelden makineyi açtık. Açtıktan sonra lamba açıldı. Makinamızın ekranı da geldi. Yani makine düz dikiş konumuna başladı. Şurada bir çenemiz var makinede. Çenenin içinden ilik ayağı buradan çıkıyor. Otomatik ilik ayağı. Makinenin içinde de diğer yedek malzemeler var. Şurada bir yatık makaralığımız var. Bu sabit. Bir de ikinci bir makara ihtiyaç olursa yatık makara kullanmak için aparatımız var. Makarayı şöyle koyduk diyelim. Makaranın önünde makara düşmesin diye bir tane tutucu burada. Bir de içinden çıkıyor. Şimdi bu yatık makarayı ben kullanmayacağım. Bobinden geleceği için iplerimiz burayı kullanmayacağız. 3 tane yedek masuramız çıkıyor içinden. Bir tanesi üzerinde. İğnemiz var. Yedek. Fırçamız var. Makinenin içinden çıkan. Yatak bölümünü temizlemek için. Şurada bir şöyle sünger var. Bu makaralığın dibine koyuyoruz, takıyoruz kullanacağımız zaman makara ses yapmasın diye. Şeffaf teflon ayağımız var. Mevcut ayak üzerinde. Bir de işleri daha rahat görebilmemiz için şeffaf teflon bir ayak var. Bir tane sökücümüz var. Aynı zamanda ilik açıcıdır. Sağ sol çift taraflı fermuar ayağı. Bir de düğme dikme ayağı var. İçinden çıkan malzemelerimiz bunlar. Bir tane şöyle tornavidamız çıkıyor. Bu tornavida da iğneyi takıp çıkartacağımız tornavidamız. İhtiyaç halinde plaka vidalarını söküp şu plakayı söküyoruz. Buradaki havları, pislikleri temizlemek için. Şu an bunu biz iğne takmak için kullanacağız. Şurada siyah bir mandalımız var. Yatak kapağına, mekik masura bölümüne ulaşmak için. Bunu sağa doğru çektiğimiz zaman kapağımız çıkıyor. Masuramız aldık. Masuramız boş. İlk önce bir masura saracağız zaten. Masurayı direkt en sağdaki masura sarma aparatına direkt takıyoruz. Makaramız buradaysa şurada kesik kesik çizgiler var. Masurayı sararken ipi takacağımız yer. Bakın şurada yaylı bir parça var. Burada da sizi yönlendiriyor zaten. Elimizdeki ipin fazlalığında masuraya birkaç tur doluyoruz. Masurayı sağa doğru çektik. Masurayı sağa doğru çektiğimizden bakın makine masura sarmaya geçti. Dikişe geri döndü. Masura sarmaya geldik. Dediğim gibi ister pedalı kullanın. Bir de burada bakın makinenin alt tarafında pedalsız çalıştırma tuşumuz var. Buna da basabiliriz. Bakın şu an pedal kablosu takılı olduğu için pedalsız çalıştırma tuşu ikaz verdi. Pedal kablosunu çıkar diyor. Şu an bunu kullanmayacağım. Ben direkt pedalı kullanacağız. Masurayı sarıyoruz. Masura sarmaya geçtiğimiz zaman makine iğneyi kendisi iptal ediyor. İğne bölümü çalışmıyor. Buradaki masura sarma size kalır. Yani az sardıracaksınız. Makineyi durdurabilirsiniz. Dolduracaksanız bu masura duruncaya kadar makinenin pedaldan ayağınızı çekmezseniz masurayı istediğiniz kadar sararsınız. Pedaldan ayağımı çektim. Sola doğru masurayı aldım. Masuramı aldım buradan. Mekiğe takılışı bakın. Plastik kapağın üzerinde ipin masuranın yatağa nasıl takılacağı gösteriyor. Burada dikkat edilecek konu şu. İp sola doğru çalışıyor. Masurayı mekiğe taktığımız zaman iple masuranın dönüşleri aynı yöne olmasın. Muhakkak bu çok önemli bir konu. Şu şekilde yani ip sola giderken masuramız ters yöne dönecek şekilde masurayı mekiğin içine koyduk. Şurada bir çentik var. İpin masuranın süzülmesi için. Şu çentiğe ipi şöyle takıyorum. Şimdi benim böyle bıraktım. İpi takacağım. İğneyi takacağım. İğneye ip takacağız. Şu ilk başta dediğim tornavidamız
İğneleri klasik HA yani ev tipi dikiş makinesi iğnesi. Vidayı biraz gevşelttim. Tabanı indirdim. Vidayı elimle gevşeltip iğneyi aldım dışarıya. İğnelerimizin bir tarafı düz, kesik. Kesik yer arkada kalacak. İğneyi makineye takacağımız zaman uygun bir konuma iğne milyeni volantı çevirerek alabilirsiniz. İğneyi yatağa oturttuktan sonra muhakkak gittiği yere kadar itleyin. Sonra vidayla iğneyi sıkabilirsiniz. Çok güç uygulanmanıza gerek yok. İğneyi tutması yeterli. Tabanı kaldırdım. Taban kalkıkken üst ipini muhakkak o şekilde takın. Şimdi burada ya da ikinci bir makaralık vardı. Makaralarımız buradaysa. Şimdi dikişte kullanacağımız ipi de yine burada çizgiler var. Düz çizgileri takip ederek dikiş ipini takacağız. Şu parçanın direkt arkasını alıyorum. Altında kanalı var zaten. Yatağın şu kırmızı olan tansiyon, hemen tansiyonun sağından buradan geri döndüm. Horozu şayet aşağıdaysa ipi takamazsınız. Muhakkak makineyi öne doğru çevirip şu horozu yukarı alacaksınız. Şu an göründüğü gibi. Bu ipi de tutup sağ taraftan arkaya kadar gidip sola dönüp ipi horoza takabilirsiniz. Yani burada elinizle hiç uğraşmayın. Arkaya kadar gidip öne doğru gelebilirsiniz. Aşağı indim. Burada iki tane kanca var. Bu çift iğneyle bir iş yapmak istediğiniz zaman kullanacağız. Şimdi tek ip takacağım için önemli değil. İster iç taraftaki kancaya takın, ister dış taraftaki. Kancaya taktım. Buraya kadar bakın hep ayak yukarıdaydı. Şimdi ayağı indirdim ki burada kullanılacak iğneye otomatik iplik takıcı var. Bunu kullanabilmek için taban muhakkak aşağıda olacak. Bir diğer konu, iğnemiz aşağıda olmayacak. Otomatik iplik takıcıyı kullanacaksak. İğne en üst noktada olacak. Otomatik iplik takıcıyı aşağı doğru aldım. Ve şöyle öne doğru getiriyorum. Bakın iğneyi otomatik iplik takıcıya dayadım. Şurada da bir kanca var. İpi şu kancaya attık. İğnenin ucunu ben şu an buradan görüyorum. İğnenin ucuna ipi dayayıp yukarı doğru şu şekilde alıyorum. Solu da bırakacağım, sağı da bırakacağım. Bu şekilde yan taraftan çekersen ipi otomatik olarak iğneye takacak. Ama tabi fazlalığı yine siz elinizle çekeceksiniz. Bu konumdayken ipi tuttum. Makineyi elimle çeviriyorum. Alt ipini de üste aldım. Tabanı kaldırdım. İki ipi de ayağın arasından kesik yerden arkaya bırakıyorum. Kapağı şu ayak uzun. Bazen engel oluyor diye söyleniyor. İsterseniz böyle takabilirsiniz. Direkt. Ya da tabanı şurada yanda siyah bir dil var. Ayak takıp çıkartırken kullanacağımız. Yukarı hafif basıyorum. Ayağı düşürdüm. Boşa çıkardım. Kapağımı şimdi önce sol tarafı sonra da sağ tarafı oturtturduk. Diğer ayaklarda da şöyle pin var. Ayak takacağımız zaman. Taban tutucunun altında da bu pinin oturacağı yer var. Ayağı tam taban tutucunun altına getirip kolu aşağı doğru indirirsek ayağı makine kendisi kilitleyecek. İp fazlaysa da şurada bakın yan tarafta fazla ipi kesebileceğim bir parça bıçak var. Burada ipi kestim. Makineyi açınca 0-1 yani makinamız düz dikişle başlıyor. Şurada sağ altta bir çekmece gibi parçamız var. Desenler burada. Desenleri, şablonları göreceğimiz yer burada. Burada bir katalog var. 0-1 ve devamındaki dikiş, zikzak, piko bütün işleri burada. Şimdi makinamız 0-1'de düz dikişte. Her işin bir standardını makine size veriyor. Çalıştırdım. Şu otomatik pedalsız çalıştırma tuşunun hemen üzerinde ileri gerisi var. Dikiş sağlamlaştırmak isterseniz şununla dikişi sağlamlaştırabilirsiniz. İster pedalla yavaşlatabilirsiniz makineyi ya da çalışırken şurada hız çubuğumuz var. Düşürürsek makine yavaşlayacak. Yukarı aldım. Şimdi makinamızın şu anki bu dikişimiz makinenin bize verdiği şekliyle. Dikişin boyuyla
oynayacaksak, daha seyrek ya da daha sık bir dikiş yapacaksak, bakın en sağda inceden uzuna doğru ekranda bir çizgi var. Önce burayı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Burayı aktif hale getirebilmek için şu tuşları kullanacağım. 0,1'in altında da çizgiler var bakın. O çizgileri en sağdaki 2.4 yani adım mesafesi tuşuna getiriyorum. Bakın şu an zikzak bölümüne geçti. Bir daha bastım. Bakın o çizgi adım mesafesi tuşuna geçti. Şimdi buradan ben dikişimi daha seyrek istiyorum dersem yukarı doğru rakam büyüttükçe dikişimiz seyrekleşecek. Yani hangi bölümde ayarlama yapmak istiyorsak Evet. işareti oraya getiriyoruz ve oklarla evet, değiştiriyoruz. Çizgiyi oraya getireceğiz. Sıklaştıracaksam adım mesafesini düşürürsünüz. Daha sık bir dikiş. Makine çalışırken şu tuş herhangi bir iş yaparken o işin sonunda makine kendisi dursun. Pedaldan ben ayağımı çekmesem bile işin bitiminde makine dursun isterseniz çalışırken bu tuşa basarsanız iş bitiminde makine kendisi duracak. O işin sonunda. Pikoda, zikzakta ne yaparsanız yapın. Şimdi bakın burası adım mesafesi. Zikzak bölümüne geliyorum. Bakın zikzak bölümüne. Zikzak bölümünde makine düz dikişte iğne bakın ortaya batıyor. Zikzak tuşunda makine iğneyi sağa sola alıyor bakın. Bu sadece düz dikiş için geçerli. Yani düz dikişte zikzak bölümüne çizgi getirdiğimiz zaman iğneyi sağa sola alma şansımız var. Şu an olduğu gibi bakın. Fermuarda kullanılacak. Fermuarda kullanılabilir ya da bir kenar dikişe geçeceğimiz zaman sadece düz dikişte zikzak bölümünün altına çizgiyi getirip aşağı ya da yukarı okları kullanarak iğneyi ister sağa ister sola çekebilirsiniz. Bu sadece düz dikişte geçerli. Şurada dediğim gibi şablonda işlerimiz var. Buradan da bir iş seçerken mesela streç dikişimiz var. Çok da güzel esnek kumaşlarda ipliği koparmadan yapabileceğimiz bir dikiş. 0.3'te. Makinamız 0.1'de. Yine şu iki oku kullanarak şu çizgiyi bakın şuraya denk getirdim. Şimdi artıyı eksiği kullanıp 3'e getirdim. 0.3'e. Makine streç dikişe geçti. Bu penyelerde çıtlama problemini engelleyen çıtlamasın özellik. diye, evet. Bu streç dikişimiz. Yani şu an çıtlamadan, ip kopmadan esnek bir dikiş 0.3 numaralı dikişle yapabilirsiniz. Şu 0.3 streç dikiş. Bu dikişin özelliği kumaşla beraber uzayabiliyor. Uzuyor, evet. Bir miktar uzuyor. Çektiğin zaman ipim kopuyor dendiği zaman işte bu streç dikiş varsa makinede streç dikişle o dikişi yapabiliriz. Normal zigzagımız burada 0.5'te. Şurada bakın solda çizgiyi 0'ın altında aldım. 3'ün altında rakam yok. Eğer böyle olursa aşağı yukarı oklarla buradaki desenler onar gidecek. 13, 23, 33 gibi. Bu şekilde. İstediğimiz deseni tek tek bulacaksak çizgiyi 2 rakamında altına alacağız. Şu an olduğu gibi. Şimdi ne? 0.5. 3'teyim. 4, 5. Makinamızda şu an 5 numara zigzağa geçtik. Zigzagın genişliğini makine size belirli bir standartta kendisi veriyor. Bakın şimdi iğne kumaşın içinde kaldı. Şurada desen sonlandırma tuşunun yanında bir iğne işareti var. İğneyi şu tuşa basarsak kumaşın dışında, bir daha basarsak kumaşın içinde. Bu iğneyi istediğimiz yerde, içeride ya da dışarıda almak için kullanacağımız bir tuşumuz. Makine şu an bize zigzag genişliğini, bakın burada 3,5 miliminde bir zigzag verdi. Ama makinamız 7 milim olduğu için makinamızın zigzag genişliğini 7'ye alacağım en geniş zigzagda yapmak için. Yine çizgiyi zigzag tuşunun oraya getirdim. 7'ye kadar aldım. Şimdi makine bize 7 milim bir zigzag yapacak. Sarma yapacaksak adım mesafesini düşürebiliriz. Genişlik size kalır.
Şu an bakın 0.7'ye kadar adım mesafesini düşürdüm. Sık bir 7 milim sarma yapıyor makine şu an. Şöyle göstereyim. Şu sarması. Bu da iplik ayarı. Bunun enini daraltırsanız da dantel sarmaya geçecek. Buraya geldim, yine burada hangi deseni istiyorsak dediğim gibi çizgileri en sola alıyorum. Buradan bir desen seçiyoruz. Atıyorum 44. Şu an iki çizgi olduğu için teker teker gidiyorum. Tek çizgi varsa onar onar gidecek makine. 44'e geldim. Şimdi desenimi seçtim. Burada bazı desenlerde makine bizden ayak istiyor. Yani o desene göre hangi ayağı takmamız gerektiğini makine bizden istiyor. Sol üst tarafta ayak resim var. Yanında da F yazıyor. Yani 44 numaralı desende bizden şu an elimde gördüğünüz F, teflon, şeffaf ayağı istiyor. Tabanı kaldırdım. Ayağı çıkardım. Çünkü seçtiğim desen çok sık bir piko deseni. Ayağı da F yazanı istiyor. Tabii bu kadar sıklıkla yapmak istemezseniz adım mesafesini açabilirsiniz. Önce ben makinenin bize verdiği haliyle bir yapayım, desenin sıklığını bir görün. Yani hangi deseni yapmak istiyorsak o desende kullanılması gereken ayağın harfi ekranda bize söylüyor. Yani o harfe dikkat ettiğimiz zaman doğru ayağı aslında hangisini takmamız gerektiğini ekranda buluruz. Şimdi makine çalışırken şu tuşa basarsam, iğne tuşunun yanındaki, desenin bitiminde makine kendisi direkt duracak. Yani ben pedaldan ayağımı çekmesem bile desenin sonunda bastım. Deseni yarım bırakmamış olacağız ve makine desen sonunda durmuş olacak. Bu ne için olabilir? Belki bir köşe dönüşünde. Mesela sonra iğneyi aldım kumaşın içine, çevirdim yerini kaçırmamak için, tabanı indirdim, tekrar makineyi çalıştırdım. Yine sonlandırma tuşuna bastım. İğne zaten kumaşın içinde istemiştik. Şu düğmeyle yine kumaşın içinde kaldı. Çevirdim kumaşımı. Tekrar devam ettim. Bu şekilde dönüşlerinde hiç kaçırmadan, yani desenin yarısında kalmadan, şekil bozulmadan desen sonlandırma tuşunu kullanarak desende de bir bozukluk olmadan kullanabilirsiniz. İğneyi dışarı aldım. Şu bakın. Desen burada bitti. Tekrar baştan başladı. Burada bitti. Tekrar baştan başladı. Bu desenimiz yoğun bir desen. Onun için bizden F yazan ayağı istedi. Burada hangi işi seçerseniz seçin. Ayağa bakın. Ondan sonra sizden istenilen ayağı makineye takabilirsiniz. İlik var. İlik düğmemiz. İlik yapacağımız zaman ilik ayağımız şu. Bunun arka tarafı açılıp kapanan bir ayak. Kullanacağımız, dikeceğimiz ya da düğmeyi ayağın arka tarafına, ben şimdi buraya bir 10 kuruş koyuyorum ve düğmeyi sabitliyoruz ayağın arkasına. Mevcut ayağı çıkardım. İlik ayağını makineye takacağım zaman ayak arkada kalacak. Aynı bütün ayaklarda olduğu gibi metalin altına getirdim ve ayağımı kilitledim. Şimdi önce buradan iliğimi seçeceğim. Hangi iliği yapacaksam. Mesela 18 numaralı iliği istiyorum. Bakın soldaki tuşa bastım. Şu an çizgi bir tane. Bakın 04, 14, 24 gibi. Kısa yolu buradan seçip diğer çizgiyi de aktif hale getirip 18 direkte ulaşabilirsiniz yapacağınız işe. İliği seçtikten sonra bakın ekranda ilik yaparken sizden istediği bir kol var. Bu kol makinenin arka tarafında. Bakın şu kol, siyah olan kol. Tabanı indirdikten sonra şu tabanı indirdikten sonra bu arkadaki siyah kolu aşağı alıyoruz. Yalnız bu kolu şu seviyede bırakmayacaksınız kesinlikle. Yani şu plastik beyaz parçanın arka tarafına muhakkak alacaksınız. Şu an olduğu gibi.
Bunu da ayarladıktan sonra direkt basıyorum pedala. İliklerde makine zaten kendisi duracak. Sadece kumaşa yön vermek kalıyor size. İliklerin sıklık, seyreklik makineye ait. İstediğim yerde, daha doğrusu koyduğum düğmeye göre makine iliğimi bitirdi ve biterken de bir ses verdi. İlik bitti diye. Tabanı kaldırdım. İliğimi yaptım. Bu normal ilik. Gözlü iliğimiz var. Ceket mantolar için. O da 19 numarada. Bu da gözlü iliğimiz. Evet, o da çok güzel. İlk başta söylediğim gibi sökücüyle iliğin arasını açıyoruz. İlikle işim bittikten sonra önce aşağı indirdiğim siyah kolu tekrar düz bir şekilde yukarı alıyorum. Tabanı düşürdük. Ayağı çıkardım. Burada biraz önce kullandık. Teflon ayak var. Zaten üzerindeki metal ayak. Bakın fermuar ayağı var. Sağ sol çift taraflı fermuar ayağı. Ayağı ne taraftan kilitlerseniz makine düz dikişte olacak. Fermuarı ister sağdan ister soldan dikebilirsiniz. Normal ayağı taktım. Şimdi bu ayakta bakın şurada bir siyah bir yaylı bir parça var. Bu şu işe yarayacak. Biraz kalın bir kumaşı ben dikişe başlarken makinem rahat çekmiyor derseniz ön tarafa koydum. Ön tarafa koyduktan sonra tabanın arkası aşağıda kalıyor, ayak yukarıda kalıyor. Yani şu esneklik. Kalın bir kumaşa başlarken şu siyah tırnağı karşıda gövdede yeri var. Elimle içeri doğru itliyorum bunu. Bunu itledikten sonra bakın ayak kendini sabitliyor. Sabitlediği için kolu indirdiğim zaman elimle bırakmıyorum dikişe başlayıncaya kadar. Ayak düz olduğu için kalın bir kumaşa da başlarken ilikte kalmışım. Hemen sıfır bir geçtik. 1'e geldim. Direkt dikişe rahat bir şekilde kalın bir kumaşı da baştan başlatabilirsiniz. Bazen soruyorlar kumaşım kalın geldiği zaman makinem çekmiyor diye. Bu ayaktaki şu parçayı içeri doğru itleyip ayağı sabitlersek kalın kumaşın baştan dikişini rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi makinamızın şurada çenesi var. Bunu çıkardım. Şöyle bir parça kaldı. Burada da paça ve kol dikiyorsunuz. Bir gömlek Buranın koluna. altı boş. Altı boş. Pantolonun paçasını, gömleğin kolunu buraya takıyoruz. Bu size rahat bir dönüş sağlıyor. Ayağı çıkardım. Normal ayağını. Dişler şu an yukarıda. Bazen nakış yapabilir miyim diye bir sorular geliyor. Evet, nakış yapılabilir. Makinenin dişisini düşürmemiz gerekiyor. Bunun dişi düşürmesi arka tarafında. Yani şu parçayı çıkardıktan sonra makineyi çevirdim. Şurada bakın dişi düşürmesi var. Sola doğru, sağa doğru itlediğim zaman dişlerimiz düştü. İlk başta gösterdiğim iğne için bir tornavida vardı. O tornavidayla ayak tutucuyu da çıkartıyoruz. Tabii bunun bir kaputane ayağı var aslında. O da olsa çok daha iyi olur. Bunu da çıkardım. Ayak tutucuyu. Rahat çalışayım diye aparatı tekrar taktım. Şöyle bir kasnağı kumaşı güzelce gerdirdikten sonra normal kumaş varmış gibi ayağın altına koydum. Dikkat edilecek konu taban milini muhakkak aşağı indireceksiniz.
Aşağı indirmezseniz makine altına ip toplayacaktır. Şu an düz dikişte ben bir kasnak nakışı, sarma işi yapmak istiyorum derseniz bu hareketlerle nakış konusunu rahat bir şekilde yaparsınız. Yavaş gitmeniz gerekirse de zaten burada makinenin yavaşlatma tuşu var. Bir de bir isim, bir çiçek, bir şey işlemek isterseniz onu da yapabilirsiniz. Onu yapmak için de 0.5 yani makinenin normal zigzağına önce geldim. Zigzağa geldikten sonra yapılacak harf diyelim ya da bir rakam diyelim. Genişliğini siz belirliyorsunuz. Yani iğnenin sağa sola gidişini. Şu an 3.5. Bu geniş diyelim. Ben 2 milimlik bir harf işlemek istiyorum. Çizgiyi 3.5'ün altına aldım. 0.5 zigzağımızı seçtik. Ondan sonra ben enini makine 3.5 milim veriyordu. Ben enini 2 milime aldım. 2 milimdeyken bir harf işlemek istiyorum. Bu arada kasnağı da düz tutarsanız yani yukarıya doğru kaldırmadan bu tamamıyla sizin el ustalığınıza kalır. Nakış işinde gayet güzel yaparsınız. Kasnak Yani bu nakışı. işin biraz sanat kısmı. Yani bu herkesin Evet. kendi ustalığıyla Evet. ilgili bir konu biraz. Tekrar ayak tutucuyu takıyorum. Tornavidayı da sabitledim. Üzerinden çıkan ayağımızı da tekrar taktık. Şu ana kadar yaptığımız işlerde iplik ayarıyla herhangi bir şekilde oynamamıza gerek kalmadı. Ama diyelim ki bir iplik ayarıyla oynamamız gerekiyor. Yani üst ipini sıkıp gevşetmemiz gerekiyor. Düğmemiz buradaki kırmızı düğme. Burada bir çentik var. Rakamı küçültürsek üstten gelen ipimizi gevşeltmiş oluyoruz. Rakamı büyütürsek aynı şekilde üst ipini sıkmış oluyoruz. Bunun da standardı 3 ile 5 arasında. 4'teydi zaten, ben şu ana kadar hiç oynamadım ama şu kırmızı düğmemiz ihtiyaç halinde iplik ayar düğmemiz. Şeyi taktım ama arkadan dişliği kaldırmadığım için olduğu yerde saydı. Parçayı çıkardım. O dişli parçasını sola çektim. Bir tur döndükten sonra dişli tekrar yukarı çıkacak. Nerede kaldıysak o işi yapacağız. Makinamız genel olarak bu. Gayet güzel. M37 7 milimlik bir piko ve dikiş makinesi. Evet. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.